Merhaba arkadaşlar. Google Bard'ın da bir API'si olduğunu ve bu API'yi ücretsiz kullanabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi size kısaca bunu göstermeye çalışayım. Şimdi öncelikle bardgoogle.com sitesine girin ve burada F12 tuşuna basın. Eğer Firefox kullanıyorsanız benim gibi Storage kısmına gelin. Burada Cookies mevcut. Burada bardgoogle.com burayı tıklayın. Şimdi bakın şurayı biraz açalım. Secure bir PSID, Secure bir PSID TS ve Secure bir PSID CC. Bu üç cookie bizim Bard API'sini kullanmamızı sağlıyor. Bu API'leri kopyalayıp gereken yerlere yapıştırdığımız zaman API'ye erişimimiz de sağlanıyor. Eğer Firefox yerine Chrome kullanıyorsanız o zaman hemen onu da göstereyim size. Şöyle ne yapıyoruz? bard.google.com büyüteyim burayı da. Store'a gerek yok. F12 yapıyorum. Bakın burada application kısmına geldiğiniz zaman cookie listesi karşınıza çıkıyor. Yine burada bir PSID, bir PSID TS ve bir PSID CC. Bu üç bilgiyi kullanabiliyorsunuz. Buradan alabilirsiniz. Şimdi bu cookie'leri nasıl kullanacağımızı örnekleriyle görelim. Evet, şimdi kısaca özetleyeyim bu script'in nasıl çalıştığını. Öncelikle gerekli kütüphaneler requests ve Bard API. İkisini de pip install requests ve pip install Bard API şeklinde kurabiliyoruz. Başka bir şey lazım değil. Az önce bulduğumuz 3 cookie'yi Bard cookies.py isimli bir dosyanın içine yazdım. Oradan import ediyoruz. Token eşittir çift tırnak içinde token değeri, token ts eşittir çift tırnak içinde token ts değeri ve token cc eşittir çift tırnak içinde token cc değeri biçiminde. Onları göstermiyorum çünkü paylaşmamak gerekiyor bu tür bilgileri. Şimdi session bilgisini request kütüphanesinden istiyoruz. Request.session biçiminde. Headers'ı da Bard API'den import etmiştik. Oradan ekliyoruz. Session headers eşittir session headers biçiminde. Token ts ve token cc değerlerinde burada alt çift çizgi secure tire bir PSID token değeri aynı biçimde sonuna ts ekliyoruz token ts ve cc token cc session bilgilerini bu şekilde tanımladığımız zaman güvenlik sorunumuz olmuyor. Bard eşittir Bard parantez içinde token eşittir token şuradan alıyoruz. Session eşittir session ve eğer istersek başka bir yani İngilizce dışında bir dil kullanmak istiyorsak burada language eşittir biçimde o dili tanımlayabiliyoruz. Ben Türkçe bir prompt yüklemek istedim. O yüzden de language eşittir Turkish dedim. Result eşittir Bard.get alt çizgi answer parantez içinde prompt. Result yanıt olarak dönüyor ve bunun içindeki content de
ekrana print ettiriyorum. Bakalım nasıl bir yanıt alacağız. Tabii bu işlemlerin olabilmesi için internet bağlantısı gerekiyor. Şöyle biraz yükselteyim şunu. Bakalım. Evet. IMDb puanlarını da belirtmiş. Örümcek Adam. Başlangıç 2010. Bu 2023 ölmüş. 8.10'da 8. Başlangıç yine 8.10'da 8. Yıldızlar Arası Interstellar 2014. 8.10'da 6'ymış. Matrix 8.10'da 7 şeklinde bize ayrıntılı bir yanıt döndürdü. Vesaire açıklamalar da burada. Şimdi daha fazla detayına girmeyeceğim. Bu mekanizmayı kurup istediğiniz gibi sorgulayabilirsiniz. Bardapi kütüphanesiyle ilgili ayrıntıları şu adreslerden elde edebilirsiniz. Oradaki bilgileri mutlaka gözden geçirmenizi öneriyorum. Şimdi hemen çok kısa göstereyim bir örnek. Şimdi Readme Dev sayfasına girdik. Burada bakın çok fazla ayrıntı var. Örnekler, mesela işte burada GetAnswer aynı şekilde. Hatta o hiç results'ta ihtiyaç duymadan doğrudan content'i çağırarak cevabı bastırmış. Text to speech yaptırabiliyorsunuz. Çoklu dil seçenekleri var. Burada işte language eşittir. Örneğimizde, az önceki örneğimizde ben Turkish'i kullanmıştım. Burada mesela Chinese Simplified biçiminde ve token'da prompt'ta Çince verilmiş durumda. Yanıt da ona göre gelecek. Bir başka örnek. Mesela şeyi sorabiliyorsunuz barda. Bir imaj veriyorsunuz ve bunun içinde ne var içinde sorgulayabiliyorsunuz. Chat yapmak istediğiniz zaman, karşılıklı konuşmak istediğiniz zaman da Chatbard isimli bir sınıfı devreye sokuyorsunuz. Bunu da Bardapi kütüphanesinden çağırıyorsunuz. Buradaki örnekleri ayrı ayrı deneyebilirsiniz, inceleyebilirsiniz. Hepsini dikkatle incelemenizi, değerlendirmenizi öneriyorum. Çok zengin bir kütüphane ve hızla geliştirilmeye de devam ediliyor. Tabii ki Google biliyorsunuz ticari bir kurum. Bu API'nin ücretsiz kullanımı ne kadar sürer onu zaman gösterecek. O yüzden çok fazla zaman kaybetmeden nasıl çalıştığını ve nasıl yararlanabileceğinizi görmek için bu kütüphaneyi incelemenizi öneriyorum. Evet, sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.